Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere erikli, labneli bir cheesecake tart tarifi vereceğim. Çıtır çıtır bir taban, içerisinde yumuşacık labneli cheesecake harcı, üzerinde fırında karamelize olmuş erikler, artı bir de erik sos göstereceğim. Daha ne olsun, hamur yaparak başlayalım. Klasik bir tart hamuru için ihtiyacımız olan malzeme sayısı çok az. Una, pudra şekerine ve soğuk tereyağı ihtiyacımız var. Dilerseniz benim gibi yumurtalı ya da yumurta yerine soğuk suda kullanabilirsiniz. Önce unumuzu şöyle doğrayıcıya koyalım. Bu arada bunu elinizle de yapabilirsiniz. Patates eziciyi kullanabilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız tabii ki çok kolay oluyor. Önce kuru malzemeler, olmazsa olmaz. Tuz. Biçimdik. Kuru malzememizin üzerine önceden dondurduğum 125 gram sütlaç tereyağı koyuyorum. Burası çok önemli. Mümkünse tereyağlarınızı en az 15-20 dakika derin dondurucuda tutun. Hafiften sertleşsinler. Yoksa bir anda erimeye başlayıp tart hamurunuzu içinden çıkılmaz bir hale getirebilirler. Burada birazcık hızlı davranacağız. Şimdi bir anda hızlıca çalıştırmayacağız. Durdura durdura tereyağları hafiften böyle unla birleştireceğiz. Kum gibi olunca içerisine yumurtamızı ekleyeceğiz. Kıvamı şu anda muazzam ama bir kez size de göstereyim aradığınız kıvam nedir diye. Böyle parça parça kumsu bir yapı. Benimkisi tamam, şimdi yumurtamızı ekleyeceğiz. Yumurtamızı ufak bir çatalla hemen şöyle çırpalım. İyice karışsınlar. Yumurtayı da azar azar ekliyoruz ve yine durdura durdura çalıştıracağız. Hamur bir kere toplandı mı işlem bitecek. Çok kolay ama bu püf noktalarına lütfen dikkat edin. İçinde ufak toparlanmaları gördüm. Kıvam nedir? Gösteriyorum. Bakın yine kumluymuş gibi duruyor. Elimize aldığımız zaman sıktık. Tamamıyla böyle pürüzsüz bir hale geliyor. İşlem tamam demektir. Şimdi bunu toparlayacağız. Tezgahıma kolaylık olsun diye bir tane streç filmi güzelce serdim. Şimdi elimle hafiften içinde sadece bastırıyorum. Bakın böyle bir yoğurma hareketi falan yok. Neden bu kadar özen gösteriyorum? Çünkü sonrasında tartı yerken ağızda dağılsın istiyorum. Çok fazla yoğursanız gene güzel bir hamurunuz olur ama yerken tabanı yumuşak olur. Ağzınızda böyle kıtır kıtır olmaz. Bütün püf noktası bu. Az yoğurmak. Bu minik kırıntıları falan hiç dert etmeyin. Hepsi birleşecekler. Bastırıyoruz. Şimdi bu hamuru mutlaka en az yarım saat buzdolabında dinlendirmeniz gerek, yoksa açılmaz. Tereyağı onu kendine getirecek. Bu hamuru 3 gün kadar buzdolabında tutup dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Ya da böyle şimdi bunu streçleyin, kaldırın derin dondurucuya. 3 ay boyunca dilediğiniz zaman çıkartın ama kullanmadan bir gece önce mutlaka buzdolabına çıkarmayı unutmayın ki kendine gelebilsin. Hamurum tam yarım saat dinlendi. Şimdi hamurumuzu yaklaşık yarım santimetre kalınlığında açacağız. Ben böyle silikon bir mat kullanacağım ama dilerseniz bunu yağlı kağıdın arasında ya da tezgahınız dümdüzse tezgahınızı hafiften unlayarak da açabilirsiniz. Bizim tezgahımız dokulu olduğu için hamur açarken hamuru tutuyor. O nedenle genellikle ya kağıt üzerinde ya da böyle bir mat üzerinde açmayı tercih ediyorum. Hamurun da üzerine çok hafif unluyorum. Böyle tuzlarmış gibi. Bir merdane ile yavaş yavaş bastırarak açacağız. Ve minik basışlar yapıyorum öncesinde. Hemen yuvarlarsanız açılmayacaktır, çatlayacaktır. Hamuru en başında doğru yaptığınız zaman sonrasında açarken size hiçbir problem çıkarmıyor. O dağılmalar, patlamalar hepsi bitti gitti. Bir tane tart kalıbına ihtiyacımız var. Böyle alttan çıkanlardan olursa işiniz daha kolay olacaktır. Eğer yoksa bunu normal yuvarlak bir fırın tepsisine de rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir ölçü alalım. Şöyle kenarlarından da taşıyacak şekilde bu kadar yeterli olur. Hamuru gördüğünüz gibi merdaneye dolayarak kolayca yerleştirebiliyorsunuz. Şimdi kenarlarını şöyle bastırmanız ya da bir bıçağın tersiyle bastırıp kesmeniz kafi. Fazlalığı çıkacaktır. Bu fazla hamurları daha sonrasında tartlarda yine kullanabilirsiniz. Bu artan tart hamurları Yemek.com mutfağının derin dondurucusunda bol bol bulunuyor. Ara ara kendimize kurabiye ziyafeti çekiyoruz. Şimdi size bir püf noktası daha göstereceğim. Hamuru iyice içeriye yerleştirmek için şurada artan hamurlardan bir tanesini alın. Ufak bir topçuk yapın ve onunla hamuru kenarlara doğru bastırın. Böylelikle parmaklarınızla hamuru yırtma olasılığınız epey düşmüş oluyor ve güzelce yapıştırmış oluyoruz. Eğer boşluk varsa, yırtık varsa hiç paniklemeyin. Buradan ince bir parça alın. Oraya güzelce yerleştirin, yine bastırın. Şu anda pürüzsüz, tamamıyla şahane bir tart kabuğumuz oluştu. Bunu ne yapıyoruz? Çatalla deliyoruz. Nazikçe delin. Hızlı hareketler yapmayın. Şu anda hamurumuz ısınmaya başladı ve hassaslaştı. Eğer ki burada hızlı hareketlerde bulunursanız yine tartınızı kırabilirsiniz, yırtabilirsiniz. Delme işlemini de bitirdik. Şimdi nereye? Fırına mı? Hayır. Derin dondurucuda 15 dakika daha dinlendireceğiz. Eğer derin dondurucunuz yoksa buzdolabınızda yarım saat dinlendirin. Orada fırınızda 190 derece alt üst falan açmayı unutmayın.
Tart hamurumuz bir 15 dakika daha dinlendi. Şimdi bakın tekrar sertleşti. O yumuşaklığı kayboldu. İçerisine ne koyuyoruz? Bir tane yağlı kağıt. Buruşturuyoruz öncesinde. Güzelce tabana yaydık. Kabarmasını, yükselmesini istemiyoruz. Çünkü içerisine birazdan muhteşem böyle bir cheesecake harcı dökeceğiz. Kullanmadığınız bizim dekoratif mesela neyimiz var burada? Börülcemiz var. Bunları daha sonrasında yine kavanoza koyup bekleteceğiz. Tart yaptığımız zamanlarda kullanıyoruz. Güzelce yaydık. Fırın 190 derecede ısındı. Yaklaşık bir 20 dakika böyle pişecekler. Biz de orada harcımızı yapacağız. İçerisine koyacağımız cheesecake harcı yapmak oldukça kolay. Öncesinde yarım paket kadar sütlaç krema kullanacağım. Kremanın üzerine 2 tane yumurta, 3/4 su bardağı toz şeker, yarım limonun suyu, 1 yemek kaşığı dolusu mısır nişastası ve çok az böyle çay kaşığının ucuyla vanilya esansı kullanacağım. Sizler burada toz vanilini de kullanabilirsiniz. Şimdi bunları güzelce karıştıracağız ta ki şeker eriyene kadar. Evet, şekerimiz güzelce eridi. Şimdi asıl cheesecake tadını verecek olan sütlaç labnemizi dolaptan alıp geliyorum. Karışıma 400 gram sütlaç labne ekledim. Şimdi labneyi koyduktan sonra hızlı karıştırmaya bırakıyoruz. Yavaş yavaş labne tamamen karışana kadar devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi hazırladığımız o şekerli, yumurtalı, kremalı karışımla sütlaç labne kolayca karıştılar. Amacımız zaten onları birleştirmek. İyice böyle çırparak içerisine hava aldırmak değil, tamamıyla birleşip böyle kremamsı bir doku oluşmasını sağlamak. Harcımız da hazır. O da bu kadar basit. Şimdi fırından tartımızı çıkartabiliriz. Dikkatlice bırakalım. Hemen içerisindeki bu bölüceleri çıkartıyoruz dikkatlice. Kendinizi de yakmayın. Tabağa aldık. Bakın kenarlar güzelce kızarmış. Ortası da güzelce pişmeye başlamış ama tam pişmedi. Şimdi zaten tekrar fırına gidecekler. Bu burada 5 dakika dinlensin. Harcımız da burada. Harcı hemen dökersek harç tabandan hızlıca pişmeye başlar. 5 dakika oda sıcaklığında dinlenmesi yeterli. Biz de orada eriklerimizi hazırlayabiliriz. Yapacağımız tek şey var. Ortadan ikiye kesmek. Gördüğünüz gibi eriklerin rengi muhteşem. Sizler dilediğiniz erikle yapabilirsiniz. Belki bahçenizde yetişen sulu böyle güzel renkli erikler vardı. İçi sarı olanlar var. Tadı muhteşem oluyor. Onlarla da bu tarifi kolaylıkla yapabilirsiniz. Fırına rahatça taşıyabilmek için bir tane tepsi aldım. Hem de alttan daha fazla pişsin istemiyorum. Böylelikle tabanda güzel bir ısı kalkanı oluşturduk. Şimdi harcımızı tart tabanımızın üzerine dökelim. Kıvamı şahane. Eriklerimizi içleri yukarı gelecek şekilde şöyle güzelce dizelim. Erikleri yerleştirirken de nazik davranmaya özen gösterin. Devrilebilirler, taşırabilirsiniz. Sakin sakin bırakın. Özenli bırakırsanız sonra piştiğinde de gayet güzel çıkacaklardır. Fırını 175 dereceye düşürdük. Yine fanlı, alt üst açık. Yaklaşık 25-30 dakika daha pişecek, üzeri kızaracak. Sonra hemen yiyeceğiz mi? Hayır. Yine dinlenecek. Biz de orada sos yaparız. Yalnız şu kıvamını göstereceğim. Bakın ortası sertleşti, pişti demektir. Yaklaşık 25 dakikada muhteşem cheesecake dolgulu tartımız hazır. Eriklerden yayılan o ekşi güzel sularda böyle kenarlarda. Şimdi bunun oda sıcaklığında en az 2 saat dinlenmesi lazım. Biz de gelin orada bunu servis edeceğimiz şahane bir erik sosu yapalım. Ufak bir sos tenceresi aldım, altını açtım. Kalan erikleri gelişigüzel doğrayabilirsiniz. Yaklaşık yarım kilo kadar eriğimiz var burada. Ve yarım su bardak kadar toz şeker. Burada şekeri size bırakıyorum ama ben biraz az şekerli, hafif ekşi olsun istiyorum. Eriklerin kendi tatlılığı gelsin. Altı kısık, birkaç damla limon suyu. Hepsi bu kadar. Erikler yumuşayacaklar. Yumuşadıktan sonra blenderdan geçireceğiz. Bitti gitti. Kıvamı nereden geldi? Eriğin dışındaki kabuğun içerdiği pektinden. Unutmayın, böyle kabuklu meyveleri kabuğuyla pişirin, kaynatın, ekstra su koymanıza vesaire gerek yok. Muhteşem bir marmelat gibi kıvamı var. İster sos olarak kullanın, ister marmelat olarak kullanın. Sıra geldi bu muhteşem cheesecake tartımızı kalıbından çıkarmaya. Şöyle tabandan hafiften oynatalım. Şunun güzelliğine bakar mısınız?
Bizi biraz bekletti ama beklediğimize değdi. Gördüğünüz gibi taban mükemmel bir kalınlıkta. İncecik bir tart. Böyle yoğun yoğun tart yemeyeceğiz. İçerisinde çok dengeli bir cheesecake katmanı. Ekşiliğiyle, tatlılığıyla muhteşem erikler. Şimdi sosun kıvamını da göstermek istiyorum size. Böyle bir sos yok. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız? Bıraktığınız yerde kalır. Mükemmel. Ve ben bunu yerim. Yine büyük bir parça. Size şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar böyle bir cheesecake, böyle bir tart, böyle bir ekşi tatlı dengesi tatmadınız. Yaparsanız sizin de evinizde. İnanılmaz bir kıvam var. Yani o cheesecake'in dokusu yumuşacık labne, alttan gelen tereyağlı, tartın tadı ve ekşi erikler. Muhteşem. Gerçekten bu tarifi mutlaka deneyin. Yapımı orta zorlukta diyebilirim. Birazcık beklemek gerekiyor, birazcık özen gerekiyor. Dakikalara dikkat edin. Yaptığım tüm işlemleri mutlaka bir kere daha gözden geçirin. Çünkü malzemeler basit ama teknikler birazcık incelik istiyor. Hepsini uygulayın. Derecelere dikkat edin pişirirken ve sonucunda böyle çatlamamış, içi pürüzsüz, muhteşem bir cheesecake tart. Meyveler değişiklik yapabilirsiniz. Evinizde ne varsa onları kullanabilirsiniz. Meyvesiz yapıp üzerine sosla dökebilirsiniz. Daha ne olsun. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Damlamıyor bile.